Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzun konusu TOG TEONIX nasıl şarj edilir? TOG TEONIX DC'de ne kadar şarj kapasitesi var? AC'de ne kadar? Şu an DC istasyondayız. DC istasyonlar özellikle uzun yollarda veya şehir içinde hızlı şarj almak için kurulan istasyonlardır. Örnek olarak buradaki Z şarj istasyonu 60 kW kapasiteli bir istasyon. Yani size aracınız destekliyorsa, alabiliyorsa 60 kW'ya kadar bir saatte enerji veriyor. Yalnız istasyonlarda bir de şöyle bir durum var. İkiye bölündüğünde bu cihaz 60 kW, iki araç aynı anda alırsa 30-30 alıyor. Yani benim aracım neden 60 kW almıyor, 30 kW alıyor? Veya TOG TEONIX'in DC şarj kapasitesi 180 kW. 180 kW'lık cihaza girdiğinizde aracınız zaten sürekli 180 almayacaktır. Bu 180'den başlayıp aşağı doğru inecektir. %80'e geldiğinizde daha düşük bir seviyeye gelecektir. Yani %80'de yaklaşık olarak 50-60 kW, 70 kW'da almaya devam edebilirsiniz. Bu araca hava sıcaklığına göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi aracı şarj etmeden önce aracımız aksesuar modunda. Burada DC şarj kapağını açıyoruz. 2 tane giriş var. Bu şarj soketinin üst kısmı AC için, altındaki küçük aparatla açılan yerler DC için olmuş oluyor. Buradan tırnağa bastırarak şarj kablosunu alıyoruz ve kabloyu takıyoruz. Kabloyu taktığımızda çık diye bir ses geldi. Burada ışık yanıyor, hazır. Şimdi yapmamız gereken ilgili operatörün uygulaması aracımızda olması gerekiyor. Uygulamayı açıp kaydolup kredi kartımızı ekledikten sonra uygulamaların genelde en altında şarjı başlat, QR kod okut veya işte şarj işareti olur. Şöyle göstereyim. Burada şu tuşa bastığımızda bize kamera açılacaktır. QR kod okutuyoruz. QR kodu okuttum. Bana işte diyor ki maksimum 120 dakika şarj verebilirim sana. Başlangıç saati. İşte bir de şarj ücreti hakkında bilgilendirme yapıyor. Kabul ediyor musun diyor. Şarjı başlat diyorum. Soket bağlantısını kontrol ediyoruz şeklinde bir uyarı. Sonrasında bu süre araçla cihaz iletişim kuruyor. Aracın şarj bilgisini okuyor. Şu anki anlık şarjının yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Bu iletişimi kurduktan sonra şu an başladı. Cihaz okudu aracı. Hem mobil uygulamadan hem ekrandan takip edebiliyorsunuz. Yani aracımın şarjı kaç diye yemek yemeye gittiniz veya işte bir yerde oturuyorsunuz, çay kahve içiyorsunuz veya AVM'desiniz. Şarj operatörlerinin uygulamaları sayesinde bunu takip edebilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere %18'de diyor. Anlık güç 18.8 kW diyor. Buradaki anlık güç hemen güncellemiyor kendini. Bu şimdi ben size ekrandan göstereyim. 60 saniye, 1 dakikada bir güncelliyor. Bu anlık güç kendini geriden getirdiği için tam olarak doğru göstermiyor. Örnek vermek gerekirse şu an 18.8 olarak gösterirken burada cihazda 59 kW ile verdiğini gösteriyor. Zaten makinenin hızı 60 kW. Yani 59.2 kW ile gösteriyor. Şu an 1 kW, 1.2 kW 1 dakikada aldı bile. Araç %100'e kadar ayarlı olduğu için 160 dakika gibi bir süre gösteriyor. Bu 160 dakikada bu aracın dolacağı anlamına gelmiyor. Zaten aracın batarya kapasitesi 88 kW, 60 kW'la sürekli 60 alsa araç 1 saatte 60 kW doldurur. Sizin yani %80'e gelmenizi rahat bir şekilde sağlar. Sonrasında şarj hızı düşeceği için bu süreyi 80'den sonra beklemek NMC bataryalı ve diğer araçlarda da çok mantıklı olmuyor. O yüzden %20-80 aralığında şarj edilmesi öneriliyor. DC şarj bu şekilde. Yani uzun yollarda ve evinizde şarj imkanı yoksa bunu DC şarj istasyonlarında yapıyorsunuz. Bunlar da farklı farklı mobil uygulamalarla nerede olduklarını görebilirsiniz. Şarj operatörlerinin kendi uygulamalarında kendi istasyonlarının olduğu yerleri gösteriyor. İşte örnek vermek gerekirse en çok ağa sahip olan ZES, E-Şarj, Turugo, TOG Turugo'larda anlaşması olduğu için, kendi firması olduğu için bünyesinde indirimli de olabiliyor. Ya da aracı aldığınızda işte hediye kartları da verebiliyorlar. O genelde TOG kullanıcıları aracılarını Turugo istasyonlarında kullanır. Turugo'dan da Turugo'nun şarj ağlarını görebilirsiniz nerede olduğunu. Ama ben tümü görmek istiyorum. Tüm Türkiye'de marka fark etmeksizin
DC, AC fark etmeksizin, AC dediğimizde yavaş şarj, DC, AC fark etmeksizin hepsini görmek istiyorum diyorsanız bununla ilgili de uygulamalar var. Lixium, Voltlab, PlugShare gibi uygulamalar tüm şarj ağlarını gösteren uygulamalar. PlugShare aynı zamanda tüm dünyada kullanılan bir uygulama. Avrupa'da veya işte dünyanın herhangi bir yerindeki şarj ağlarında oradan görebilirsiniz. Bu uygulamaların bazılarında işte uygulamanın bulunduğu yerdeki imkanları da görebilirsiniz. Mesela burası Bursa Ekstrem Park. Burada macera parkı. Birçok aktivite var. İşte self servis içecek alabileceğiniz yerler var. Kafeler var. Tuvalet var. Yani bu tarz imkanların olduğu yerleri de uygulamalar vasıtasıyla görmek güzel oluyor. Yani bulunduğunuz yerde yemek yeme imkanı var mı? Veya işte lavabo imkanı var mı? Bunları da bu genel uygulamalardan görebiliyorsunuz. DC şarjla ilgili anlatacaklarım bunlar. Şimdi AC şarja geçelim. Şimdi bir başka şarj alternatifi yavaş şarj dediğimiz AC şarj. Bu AC şarj ünitesi. Bu temelde evlerde kullanılan wallbox'la aynı mantıkta. Bunları daha sık görürsünüz. Çünkü bu cihazların maliyetleri DC'ye göre daha uygun. Yani bir DC cihaz 1 milyon civarı bir maliyetle kurulurken bu cihazlar 40-50 bin lira maliyetle kurulabiliyor. Bu yüzden en çok bunları görürsünüz. Bunlar da genelde 22 kW verir. Yani 22 kW'de ne demek? Tok aracınız 88 kW'sa sürekli 22 ile aldığını düşünürsek 3,5-4 saat gibi bir sürede aracınızı doldurmuş olursunuz. Burada kablo yok. Burada aracınızın içerisinden çıkan Moto2 kablosunun bir ucunu buraya, diğer ucunu da aracınızın şarj soketine taktığınız zaman aracınızı o şekilde şarj ediyorsunuz. Bunlar da kablo maliyeti genelde yüksek olduğu için ve çalınma ihtimali olduğu için bunlar birçok istasyonda genelde kablosuz bir şekilde olur. O yüzden hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yanınızda kablonuz yoksa şarj edemezsiniz. Sadece bazı AVM ve güvenlikli yerlerde bazı kablolu AC şarjlarda gördüm ama genelde dediğim gibi şarj kablosu sizin kendi kablonuzu kullanmanız gerekiyor. AC şarjı da bu şekilde. AC şarjlar yavaş ve maliyeti düşük istasyonlar olduğu için genelde fiyatları düşüktür. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eviniz bir site. Sitede zamanla ilgili probleminiz yok. Akşam işte eve geldiniz 8'de 11-12'ye kadar ben takarım sonra çıkarım dediğiniz durumlarda AC şarj istasyonları da çok rahat işinizi görecektir. Ortak kullanımda genelde AC şarjları kullanıyorlar. Bir de şimdi bunun arka planda enerji ile ilgili kısımları da var. Onları da anlatacağım. AC şarj 22 kW, DC şarjlar hani minimum gördüğüm 40-50 kW'lardan başladığı için güçle ilgili de bir sorun oluyor. Mesela burası bir işletme olduğu için burada bir trafo var. Bu trafodan dolayı burada şarj istasyonları çok rahat bir şekilde beslenebiliyor. Ama evlerde veya işte sitelerde bu tarz büyük trafolar olmadığı için enerjiyle ilgili de sorun olduğu için DC şarj kurulamayabiliyor. Bu da enerjiyle ilgili, altyapıyla ilgili problemler oluşturabiliyor. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yöntem de evde şarj. Gelin şimdi evde şarjı nasıl yapıyoruz bunu inceleyelim. Bu evde şarj konusu biraz karışık, kafalar karışık. İlk aracını alanlar bununla ilgili çok farklı şeyler duyuyorlar. Bununla ilgili ben size kısa bilgi vermek isterim. Aracınızı 220 volt normal ev tipi prize takıp şarj edebilirsiniz. Bununla ilgili ucuz fiyata satılan adaptörler de var veya wallbox dediğimiz işte farklı markaların cihazları da var. Şimdi bunları gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi bu soket ve cihazlar sadece TOG araca özel değil, farklı araçlarda da kullanılabiliyor. Benim kendi aracım olan Megane'la bu konuyu göstereyim. TOG şu an DC şarjda. Şimdi Megane'da, TOG'da da aynı, tüm araçlarda aynı. Şarj soket yeri şu şekildedir. Üst kısım AC yavaş şarj, alt kısım kapağını açtığımızda DC soketini sokabilmek için hazır hale geliyor. Biz şu an ev tipi şarjda ne kullanıyoruz? Şimdi ucuz yöntem olanı söylüyorum. Bu Fairy marka 3,5 kW saatte enerji verebilen. Ucu yine aynı görüyorsunuz. AC şarj kablonuzla, aracınızla beraber gelen kabloyla aynı. Şu adaptörler bazen üreticiler tarafından da verilebiliyor. Üreticiler size 220 volt prizden aracınızı şarj etmenize olanak sağlayacak. Bunu veriyor. Gördüğünüz gibi ucu 220 volt normal E tipi prize takıp çalıştırabileceğiniz cihaz. Ancak burada tabii ki ayarı yapabiliyorsunuz. Amper ayarı. 16 amperde 3,5 işte bir kere basarsanız 8 ampere düşüyor 1,7 biraz daha düşük. Bu tamamen size kalmış. İstediğiniz hızda şarj edebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu cihazlar Çin malı ucuz cihazlar. Hani çok böyle güvenilir mi? Ben bir süre kullandım ama çok içime sinmedi. Hani bazen ısınma problemi yapabiliyor veya işte pahalı olan bu araçları bu şekilde bir cihazla şarj etmek bana açıkçası biraz geldi. Bunun yerine ben daha uzun ömürlü ve diğer araçlarımda da kullanmak üzere taşınılabilir GOE marka
22 volt cihaz aldım. Bunun fiyatı bunun yaklaşık 3-4 katı. Ama güvenli. Avusturya markası olması lazım. Yurt dışı sertifikalara sahip ürün. Kablo kalınlıklarından da anlaşılacağı üzere zaten o 3,5 kW, bu 22 kW bir cihaz. Bunu da 22 kW kullanabilmek için trifaz hattınızın olması gerekiyor. Trifazda da şu şekilde bir giriş soketine sahip enerji panonuzun olması gerekiyor. Buna taktıktan sonra buraya normal araç kablonuzu takarak şu kısmı aracınızı şarj edebiliyorsunuz ve hatta bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Trifaza sahip enerji panonuz evinizde, yazdığınızda, iş yerinizde varsa bunu aracınızda taşıyıp bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Trifazım yok, ben bu cihazı kullanamayacağım mı derseniz hayır. Şu şekilde yine bunun bir aparatı var. Bu aparatı da buraya taktığınızda gördüğünüz gibi 220 ile yine şarj edebiliyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar burada sadece dikkatinizi çekmek istediğim nokta. Şimdi evde şarjdayız şu an. Fairy marka ucuz olsun. Bu GOE cihaz olsun. Monofazdan şarj edeceksiniz. Prize taktığınız cihazı. Cihaz açıldı. Buraya da kablonuzu takıp aracınızı şarj ediyorsunuz. Şimdi burada bu prizin içerisinde veya üzerinde bir yazı var. Maksimum işte şu kilowatta şarj edin diye. Bu IP44 su geçirmezlikle ilgili şey var. 16 amper 250 volt yazıyor. Yani zaten monofazda 16 amper ve üzerinde, yani cihaz da 16 amper destekliyor, diğer cihaz. Onun üzerinde amperde şarj edemiyorsunuz zaten ama burada dikkat etmeniz gereken şu priz sağlam bir priz olması lazım. Evde yani uzatma kablosuyla bildiğimiz normal milyonculardan diyeyim alınan kablolarla aracınızı şarj etmeniz çok güvenli olmaz. Görüyoruz bazen aracı işte balkondan aşağı kablo sarkıtıyorlar. Bu çok güvenli bir yöntem değil. Neden? Siz iyi bir kabloyu bile balkondan sarkıtsanız bu priziniz o akımı destekleyecek şekilde değildir. Niye? Çünkü bu prizler plastik yapılan hani telefon şarj etmek, televizyon gibi böyle çok yüksek akım çekmeyen cihazlar için yapılan prizler olduğu için bunlar altyapısı çok sağlam prizler değil. Ne yapmamız gerekiyor? Evin ana girişindeki sigorta kutusundan bu şekilde bir sigorta kutusu yaptırmanız gerekiyor. Bunun şu kısmını, bu eğer trifaz enerji verirseniz şuradaki trifazdan 22 kW'a kadar cihaz desteklediği için 22 kW'a kadar buradan 22 kW alabilirsiniz. Burada işte sigortaları, kaçak akım ve ana sigortası bulunuyor. Burada da işte Alman Schneider marka sigortalar kullanılmış. Bir de normal priz var. Bu priz de 220 voltla şarj etmeniz için kullanabilirsiniz bu prizi. Bunlar yüksek akıma dayanıklı kutular. Yani evinizin sigorta panosundan buraya bir tane sistem çektirip bunu bu şekilde monte ediyorsunuz. Aracınızı buna bağlıyorsunuz. Sigorta panosuyla bunun arasındaki kabloda sistem gereksiniminizi karşılayacak kalınlıkta ve uygunlukta bir kablo olması gerekiyor. Evden bunu yaptığımızda örnek vereyim. Evdeki duvardaki şu prizden ben alıyorum. Kablom kalın. Bunun arkasını bilmiyoruz biz. Bunun arkasında işte evinize ana gelen kablo muhtemelen kalındır. Ama bu ev için tasarlanmış. Yani evde maksimum kullanacağınız 3-5 kW için ve bunu kullanıyorsunuz. Belki klima çalıştırıyorsunuz, fırın çalıştırıyorsunuz, kombi çalıştırıyorsunuz. Bunlar zaten bu kabloya yükleniyor. Bir de siz cihazla yüklendiğiniz zaman arka planda farklı sorunlar olabilir. Yangın çıkabilir, ev bina yanabilir. Hani böyle bir tesisattan dolayı evde çıkacak yangından siz apartmanda da sorumlu olabilirsiniz. Çünkü bu tahsis edilen enerjinin üzerinde bir şey olmuş oluyor. Burada da zaten farklı bir nokta geliyor. Şimdi evinizin sigorta panosundan şu kutuyu yaptırdınız. Bu sefer de ben 22 kW'lık cihazımı bağlayayım. Trifaz çektim. Evinizde var. Kurulu güç diye bir konu karşınıza çıkacak. Şimdi biraz da onu anlatayım. Şimdi kurulu güç nedir? Kurulu güç dediğimiz zaman da enerji faturanızın üzerinde yazan sözleşme gücü diye bir ibare vardır. Bu ibarede işte 5 kW, 6 kW, 8 kW diye bir yazı yazar. Bu sizin sözleşme gücünüz, anlık maksimum çekebileceğiniz gücü ifade eder. Kurulu güç ise binaya verilen trafonun size sağlayabileceği güç. Mesela örnek vermek gerekirse buradaki bizim trafomuz 400 kW kurulu güce sahip ama sözleşme gücümüz 250 kW. Rakamlara takılmayın.
Bu trafo 400 kW'ya kadar anlık enerjiyi bize verebilirken bizim elektrik kurumuyla olan sözleşmemiz 250 kW'ya kadar olduğu için biz 250 kW'ya kadar enerji alabiliriz. 250'yi geçerse ne olur? Elektrik idaresi der ki kardeşim siz 250 kW benden enerji çekmek istediğinizi söylüyorsunuz ama siz 300 çekmişsiniz. O zaman benimle tekrar sözleşme yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü onların da bu trafoya güç verirken sağlamış oldukları arka plandaki diğer trafoların da bunlara tahsis edilmiş olduğu bir güç var. O da arka planda siz sözleşmenizi arttırırsanız o da arka planda trafosunu arttırmış oluyor. Bununla ilgili elektrik idarelerinden kurulu gücünüzü arttırmanız gerekiyor. Eğer ki evinizde 22 kW'la şarj etmek istiyorsanız. Ama bunun haricinde hani bu cihaz 22 kW'a kadar destekliyor. Trifazınız var. İş yerinizde 22 kW alabiliyorsunuz. Evinizde yine 3,5 kW ya da 7 kW gibi monofazın desteklediği hızlarla şarj yapabilirsiniz. Sonuç olarak benim önerim TOG aracınızı veya herhangi bir elektrikli aracınızı, yine başta söylemiştim bu cihazlar ve sistem TOG'a özel değil. Farklı bir araç aldığınızda da işte burada Megane var. Gösterelim. Volkswagen ID.4 bir araç şarja geldi. ID.4 de güzel bir araç. Bu araçta da kullanabilirsiniz. Tüm aklınıza gelebilecek tüm araçlarda sistem kullanabileceksiniz yaptırmış olduğunuz. Benim önerim nacizane iyi bir cihaza, markaya takılmayın. Bu bir reklam veya işbirliği değildir. Ben araştırdım. Benim kafama bu cihaz yattı. Normal cihazlardan bir tık pahalıydı ama işte uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı DC şarj istasyonu gibi. Size bildirim gönderebiliyor eğer ki şarj ettiğiniz yerde, cihazınızı koyduğunuz yerde internet imkanınız varsa işte şu doluluğa ulaştı. Aracınız şu dolulukta, şu amperle çekiyor. Veya uzaktan açıp kapatabiliyoruz cihazları gibi özellikleri olduğu için ben Goya'yı tercih ettim. Taşınılabilir, çok ağır olmayan 1,5 kilo civarı, şu soketlerle biraz daha 2 kiloya çıkıyor galiba. 1,5 kilo civarı ağır olmayan bir cihaz olduğu için ben bunu tercih ettim. Ama şu tarz cihazlar da eğer ki araç üreticileri tarafından verilen cihazlarsa zaten kullanabilirsiniz. Ama böyle Çin malı ucuz cihazlara bence çok yanaşmayın. Çünkü bu işin şakası yok. Yani yandığı zaman, herhangi bir şey olduğu zaman kablodan aracınız yanabilir. Binada sorun yaşayabilirsiniz. Ben bunu nerede kullandım? Genelde köye gittiğimizde oradaki tesisat da çok iyi olmadığı için düşük amperle 3,5 kW değil mesela 1,8 kW'la gündüz sabah saat 9'da 10'da takıyordum. Akşam 5'e 6'ya kadar yavaş yavaş dolursun. Çünkü niye aracı kullanmıyoruz zaten orada. Araç yatıyor gözümüzün önünde, herhangi bir şey olduğu zaman işte araba yanımızda, o şekilde kullanmıştım. Ama daha güvenli olsun diye. Orada bir de şöyle bir pano da yoktu. Panonun da olmayışı işte riskli oluyor. Yine sayaçtan priz taktırdığımız için onun vermiş olduğu bir güven vardı. Ama hiçbir zaman aracımı evden uzatma kablosuyla veya herhangi bir yerden uzatma kablosuyla takmadım. Nerede takılır? Çok zor bir durumda kaldınız. Dağın başında bir yerde. Artık şarjınız çok az. İşte birkaç kilowatt, 3-5 kilowatt enerjiye ihtiyacınız var ki şarj edebileceğiniz yere gitmek istiyorsunuz. Orada bir saat artık hani kablonun başında durar, ısınmasını göz ardı ederek belki böyle çok zor durumda kalırsanız takabilirsiniz. Ama onun haricinde elektrikli aracınızı kesinlikle güvenli olan cihazlarla ve güvenli altyapıyla şarj etmenizi öneriyor. Burada maliyetler çok soruluyor. İşte nedir bunun maliyeti diye. Ve elektrikli aracı aldıktan sonra şarj etmek için bir elektrikçi vasıtasıyla sigorta panomuzdan, yani evin ana girişindeki panodan, dediğim gibi şu tarz küçük bir pano yaptırmanız gerekiyor. Burada bu işin ucu çok açık. Yani bu iş için 30-40 bin, 50 bin lira isteyenler de var. Sadece pano için konuşuyorum. 5 bin liraya, 3 bin liraya artı malzeme bedeli olarak yapanlar da var. Şu panoların maliyetleri çok yüksek değil. Yani buradaki şu panoya harcayacağınız para maksimum 2000 TL'dir. Kablo kalın kesitli olduğu için biraz pahalı. Burada da metre önemli. Hani 50 metre bir kablo çektirirseniz bunun maliyeti ister istemez çok olacaktır. Belki 10 bin liraları bulacaktır. 10 metre, 15 metre, 20 metre çektirecekseniz bunun maliyeti farklı olacaktır. Burada da dediğim gibi yaklaşık bir 10-15 bin liralık bir maliyetlenmeniz gerekiyor elektrik sistemi için. Bir de cihaz almanız gerekiyor. Cihaz fiyatları da yaklaşık 20-30 bin lira civarı. Bir de bunu almanız gerekiyor. Bu tamamen size kalmış. Ya da şöyle ucuz Çin malı cihaz da alabiliyorsunuz. Burada artık ben yorum yapamıyorum. Dediğim gibi ben Goya'dan memnunum. Uzunca bir süredir Goya'yı kullanıyorum. Yaklaşık 6 ay civarı Fairy'yi kullandım. Onda da bir sorun yaşamadım ama içime sinmedi. Yani bir şeyi yaşamak için illaki şey olmak zorunda değil. Hani uzun vadede çok kullanılabilir gelmedi. Çünkü
Bazen aracı bırakıp gitmeniz gerekebiliyor şarj için. Hani o anlamda çok mantıklı gelmedi. Ben genelde zaten DC ve AC'lerde şarj etmiştim ilk zamanlar. TOG yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayında 20.000 TL'lik şarj hediyesi verdi. Bu da kilowatt olarak çevrildi. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 kilowatt gibi bir şeydi. 2000 kilowatt 80 kilowattlık bir bataryayı 88'den hani 80'ini kullandığınızı düşünelim maksimum. Yaklaşık 25 kere şarj olması anlamına geliyor. Bu da 25 çarpı 400 kilometre bile gitseniz 10.000 kilometre civarı bir menzil yapar. 11 kilometre de ciddi bir rakam. Bir yılda hani birçok kişi bu kilometreyi bile yapamıyor. Hani sürekli DC'ye takıyorlar. Ara ara belki AC istasyon veya farklı yerlerde. Bu şekilde kullanıyor insanlar. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Açıklamaya çalışırım. Teknik konularda çok elektrik bilgim yok ama temel düzeyde yine sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım. Daha detaylı sorularınız, sitede işte nasıl yaparım gibi sorularınız varsa aşağıya elektrikli araç WhatsApp topluluğunun linkini bırakıyorum. Orada gruplar var. Her araca, markaya özel, hatta böyle şarjla ilgili gruplar da var. Site mağdurları gibi. Buradan detaylı bilgiye linkteki topluluk vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz. Onu da aşağıya bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.